Dostlar her yerdenizden hepinize selamlar, sevgiler. Bugün yine özel ve güzel bir bölümle beraberiz. Ben çok heyecanlıyım çünkü bilmediğim konuda ustasına soracağım. Dostum hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyidir, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de Alican iyiyim. Usta yanımızda. İzmir Tekne Servis'ten Alican yanımızda. Alican sanal çapa deyince Alican, Alican deyince sanal Tabii çapa. Google'a yazın, ben çıkıyorum. Hatta düzeltme yapıyor. Sanal Tabii. çapa Bunu mu derken demek Alican istedin mı demek istedin? Alican gerçekten hem konunun uzmanı hem benim çok sevdiğim kardeşim. Sağ ol Rica abi. ettim ondan. Hem montajı beraber yapacağız tekneye hem de kutu açılışını yapacağız beraber. Sanal çapa nedir? Ne işe yarar? Kutunun içinde ne var? İnanın hiçbir fikrim yok. Hatta daha önce sanal çapa kullanmışlığım da yok. Hepsini tarif edeceğim ben abi. Arkadaşlarımın teknesinde gördüm. Çok güzel. Biz dedim hani balığa giderken biz nasıl bir çile çekiyormuşuz dedim yani onu görünce. Dünyanın en güzel icadı. Vallahi. Evet. Devrim niteliğinde diyorlar. Ben de çok merak ediyorum. Bu arada sanal çapamızda BTM-Co'nun bir ürünü. Mako Shark. Kutunun içinde neler var? Bu sanal çapa nasıl bir şeymiş? Gelin beraber bir bakalım. Kavga etmeyelim diyoruz ve ustamıza bıçağı veriyoruz. Ben de hemen yakın kameramı alıyorum. Bakalım bu koca kutunun içinde neler var? Bu arada ölçüleri merak edenler vardır. Ola ki giderler bayiden alırlar. Yaklaşık 2 metre var bu boy olarak. 183 santim olması lazım. 72 inç aşağı yukarı. Ama kutu boyu daha Tabii yüksek. kutu boyu daha uzun. Yani Onu araba, veya arabama vesaire koyacak. sığdırabilir miyim derseniz kutu boyuna da dikkat edin. Hadi Aynen. açalım bakalım ne varmış içinde. Evet, içini ilk açtığımızda hemen burada ortalarda korumuşlar köpüklerle. Bir kere nakliyede taşınırken zarar görmesin diye köpük koymuşlar. Çok güzel bir şey. Evet. Çoğu sanal çapada karşılaştığımız ama bu kadar. Bunların içi kutu gibi mi doldurmuyorlar. acaba? Bir şeyler mi var? Ha yok. Tabii tabii. Bunlar boş. Sadece Tamam. koruma muhafaza amaçlı. Şimdi burada çapamızın içerisinde belli başlı parçalar var. Standardıyla beraber gelen. Şöyle yeni kutu açmak da güzel bir keyif. Evet. Bunu en son gösterelim. Tamam. Burada bir söktak braketimiz var. Bu ne işe yarıyor? Sanal çapayı tekneye bağladığınızda yani eğer plug fish varsa teknede, plug fish Tamam. dediğimde söktak fişi diye geçer. Bunu çekip çapayı alıp götürmenizi sağlıyor fişten ayırıp. Ama genelde sabit bağlarlar. Biz şimdi bunu kullanacak mıyız? Biz bunu kullanmayacağız çünkü Kullanmayacağız. Sealog'da çıkartabiliyorsunuz. Bu fuzil Sealog olmuş oluyor. bracket ne? Onu sonra Sonra bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. Aynen. Yani genelde benim brakette bunu kullanmıyoruz ama Anladım. normalde kullanılıyor. Anladım. Altına işliyorsunuz bunu, geçirip pimle kilitliyorsunuz. Yani işin özü şu, içinden braketi çıkıyor. Onu hemen kenarıya aldık. şuraya. Mako Shark çok ekstralı bir sanal çapa. O yönden güzel. Burada Sanırım bir pervanemiz var burada. tabii yedek pervane çıkıyor içerisinden. Şu diye anda hatırlıyorum. üstünde bir pervanesi yok. Yok. Yedeği de var diye hatırlıyorum. Aynen. 2 tane pervane çıkıyor. Bir tanesini çapamıza montajlıyoruz. Diğeri kırılır bir şey olur diye yedek her zaman. Güzel. Onun harici bir GPS'imiz çıkıyor. Heading sensör gibi. Yani sizin konumunuzu doğrulamanızı Aslında bütün işi bu mu yapıyor? Bu arkadaş mı yapıyor? aslında o olmadan da yerinde sabit kalırsın abi. Ama Öyle mi? bu hassasiyeti artırıyor öyle söyleyeyim. Tamam. Onun harici içerisinden çok güzel bir kumandası var. Yani çoğu sanal çapanın kumandası bu kadar iyi değildir. Bazı markalar hariç. Kullanımı çok kolay. Her şey Sanal zaten çapanın üstünde anlatacağım. oldukça afilli bir kumandası Aynen. var. Tabii bu nasıl kullanılıyor? Hep beraber öğreneceğiz ustalar. Orada tekne başında göstereceğim. Tamam. Onun harici diğer sanal çapalarda çıkmayan ama bunun içerisine koydukları 2 tane ürün var. Bu plug fish dediğimiz söktak fişi. Yani teknesinden çapayı söküp çalınmasın diye vesaire güvensiz bir yerdeyse eğer tekne eve götürmelerini sağlayan fiş. Çekiyorsunuz, çapayı alıyorsunuz o söktak braketiyle birlikte. Bu bizim için artı yani. Tabii bu artı. Normalde parayla alıyorsunuz. Takribi şu anki piyasa fiyatlarıyla 3000-4000 lira arası normalde bu sadece. Onun harici Yırttık. BTM-Co güzel bir devre kesici sigorta koymuş bunun içerisine. Bunu da normalde ekstra olarak alıyorsunuz. Bu da Bir tane güzel daha bir artı. yırttık. Yani kalitelileri dediğim gibi 4-5 bin lira arasında, Çin malları 1500 civarı ama siz para vermiyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Harika. Onun harici montaj
kısmında size çok güzel bir alyan anahtarı veriyorlar. Herhangi bir alyan vesaire aramayın diye. Çok iyi. Kuyruk kısmı burada. Tutyası. Burada tekrar diğer cıvataları için bir alyanı var. Bu da kuyruğu. O da aynı şekilde sanal çapaya bağlanıyor. Harika. Kutu içeriğimiz bu kadar. Garanti belgesi vesaire bunlar içerisinde. Kullanım kılavuzları. Bir kutumuz çıktı ve içerisindekileri gördük dostlar. Burada yalnız şey diyordum ben, acaba buradan mesafe kalır mı diye. Baya çok küçük bir, yani kutuyu açtığınızda baya küçük bir yer kalıyor değil mi? Bunu da Tabii. çıkartalım. O kafayı biraz şey yapmak lazım abi. Kaldıracağız. Yani aslında kutuya baktığınızda böyle 0'a 0 gibi düşünebilirsiniz. Aynen. İstersen ustacığım şimdi biz sanal çapamızı da Alalım çıkartalım. abi. Ben sana birazcık soru sorayım. Tabii. Ben merakımı gidereyim. Bilmeyen dostlarımız için de bütün soruları soracağım ustaya. Evet ustacığım, sanal çapamızı koyduk. Sevgili Alican, şimdi ben burada notlar aldım. Sana sormak istiyorum. Bu sanal çapa nedir? Nasıl çalışır? Sanal çapa herhalde dünyaya balıkçılık ve denizcilik adına gelmiş en iyi icatlardan biri öncelikle. Sanal çapa teknenin burnuna genelde montajlanır, kafa kısmına. Ne işe yarar? Teknenizi balıkta veya keyifte kullanırken normalde ne yapıyoruz biz? Ya ırgat kullanıyoruz Evet. ya elimizde çapa atıyoruz. Şimdi ona gerek kalmıyor bunda. Kumandası var. Kumandayı basıyoruz. Baş tarafındaki pervane sayesinde rüzgarın yönünü tekneyi önce çevirir. Seni akışta tutar. Yani sabit yerine sabitler. Bu birinci özelliği. Ya da motorunuzda bir arıza oldu, bir şey oldu. Belli bir süratle, atıyorum 2 knot, 3 knotlarda sizi istediğiniz yere götürebilir. Akü bitene kadar. Bu yönden çok avantajlı bir cihaz. Uygundan pahalıya doğru bir sürü marka var. Mako Shark'ta güzel bir cihaz. Aksesuarlı bir cihaz. Bence yani alınabilecek cihazlar arasında hemen hemen fiyat performans olarak en iyisi diyebilirim. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Şimdi benim için çok güzel bir şey söyledin. Çünkü ben arkadaşlarımla ilk sanal çapa olan teknede balığa çıktığımda, yani biz dedim nasıl bir işkence çekiyormuşuz. Çünkü bu Biz de bölgede söylüyoruz abi. özellikle biz Dikili'deyiz. Dikili ile Midilli arasında baktığında aslında çok derin değil. Yani en derin yeri 56-58 metre Ama işte 50 gibi metre düşünün. ip çekmek, zincir Ama bizim çekmek de çok normalde ölüm gittiğimiz yerler işte 40 metre, 50 metre civarı yerlerde işte balık tutmaya gidiyoruz. Ama siz şimdi atıyorsunuz çapanızı. Tabii tarayabilirim, Taşı kaçırabilirsin. taşı kaçırabilirim. Mera 10 dakika sonra hiç balık vermeyebilir. Mera değiştirmek isteyebilirim ki Aynen. değiştirmek isteyebiliyoruz. Bel buradan konuşmaya başlıyor, beliniz. Tabii. Zaten balıkta Ben yoruluyorsunuz. bir belim, neler yapıyorsun bana demeye başlıyor omuriliğiniz. Aynen. Sonra bunun rahatlığını görünce bir gün ben de istiyorum bundan dedim. Çok doğru bir tercih bu arada. Teşekkür ederim. Şimdi notlar almışım ben. Demişim ki sanal çapa geleneksel çapalara göre ne gibi avantajları var demişim. bir Az kere- çok bunun cevabını verdik aslında. Aynen. Ama benim burada merak ettim. Çünkü biz kayalık zeminlere gittiğimizde demir atamayabiliyoruz. Okey. O yüzden sanal çapam varsa benim, Rahatsın kayalık abi. zeminde olsam kıralım. Ya burada şu kelebek sayesinde şaftı uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani suya ne kadar gireceğini ayarlayabiliyorsunuz. Sığ suda yukarı çektiğinizde gene Güzel bir kullanıyorsunuz. avantaj. Sığ suda da Tabii kullanabiliyorum sığ bunu. suda da kullanırsınız. Yani şu gördüğünüz boya kadar kullanabiliyorsunuz. Peki çok merak ettiğim bir şey var. Şimdi sığ suda kullanabiliyoruz dedin. Bazen videolarda görüyorum işte bunu attık yüzmeye devam ediyoruz. Ben biraz güvenliğe işte güvenlik, emniyet bunların hepsini biraz hassas bir adam olarak bir soru soracağım. Şimdi çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz Ön gittik. tarafa geçmeyin abi. Şimdi bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Sanal çapanızı attınız. Bunun altında bir pervane var dostlar. Yanlış mıyım ustacığım? Güçlü bir pervane. Evet. O yüzden buna çapa attığımızda yani ya da tuşa bastığımızda diyeyim artık. Aynen. Bu pervane sizi konumda tutmak için sürekli küçük küçük hareketlerle dönmeye Dönüyor. devam ediyor. O yüzden hani bunu bilmeyen çocuklar ön tarafa geçebilir. Bu da bizim Tabii. için bir risk oluşturur mu? Tabii ki de oluşturur ve suda devamlı yüzerken deri yumuşadığı için yani normalde atıyorum parçalamayacaksa bile suyun altına parçalar. Yardımcı oluyor parçalamaya. Deri Allah yumuşadığı için göstermesin Allah diyoruz. korusun diyoruz. Aynen. Bu benim çok merak ettiğim şeylerden bir tanesiydi. Bunun dışında
Ben kurulumu zaten anlatacağız dostlar. Biz mesela teknemizde bu 24'lük bizim teknemizin hem borda yüksekliği hem de teknemizin ağırlığı dolayısıyla 24'lüğünü aldık. 24 ne diyoruz? Volt diyoruz. 24 volt. Aynen 24 volt 72 inç şaft boyuna sahip bu. Şaft boyuna sahip. Tabii, Bunun her bir de tekneye göre değişir bu arada şaft boyu ve voltaj değerleri. evet. Daha ağır tekneler daha yüksek voltajları ister, daha güç ister yani öyle söyleyeyim. Evet. Daha yüksek bordolu teknelerde bu şaft boyundan daha yüksek uzun şaft boyunu ister. Çünkü minimum 60 santim suyun altında kalması gerekiyor pervane kısmının. Onun da sebebi şu, dalga yükseldiğinde pervane sudan çıkıp kafayı kaçırmasın yani tekneyi sabit durumundan alıkoymasın diye. Maksimum performans için doğru ölçüye Tabii sahip minimum olacak. 50-60 santim suyun girmesi içerisinde gerekiyor. olacak. Evet. Bu da tabii artık o sizin teknenizin kendi ölçüsüne Tabii. göre. İster kromla bunu destekliyorsunuz, ister teknenin güvertesini, o küpeşte Eğer bölümüne. uyumluysa yani teknenizin kafa yapısı kendi içinden çıkan braketlere bağlayabiliyorlar bu arada. Ama çoğu teknede genelde Türkiye şartlarında yani buruna doğru çok fazla daraldığı için atıyorum 2 tane civatayı tutturabiliyorsun. O da güvenli olmuyor. O yüzden mecbur ya bir braket yapılması gerekiyor ya bir şey uydurulması gerekiyor oraya. Bu şekilde montajlanıyor Türkiye şartlarında Şimdi yani. ben şunu anlıyorum. 24'lük mesela bizim teknemizde 12 voltluk bir tane akümüz var. Evet, o teknenin aküsü. 74 amperlik bir tane akümüz var. Şimdi ben sanıyorum ki aldık bir tane küçük aküyle çözeceğiz. Dostlar hiç öyle değil. Şimdi iş 24'lüğe geçince 12 volt değil 24 volta geçince bütün her şey değişti. Alican dedi abi bunu da değiştireceğiz. Dedim deme. Hani, Şarj için bunu da abi dedi değiştireceğiz. şarj için işte sen Alarga'da yaşıyorsun işte bunu şarj edemezsin kıyıda. Edemem dedim. Aküyü dedi taşır mısın? Dedim Zor olur. Alican botta sürekli akü mü taşıyacağım ben 2-3 günde bir dedim. Bu arada lityum akü tercih ettik. 100 amper 100 amper 24 volt. 24 volt bir lityum akü. Tabii ben bunu böyle lityum akü diyorum. Açık fiyatlarına baktığınızda nelerle çok geniş, karşılaşacağınıza az çok. Yani şöyle söyleyeyim 20 ile Uygun 40 bir teknoloji değil, evet. arasında ya da 25 ile 40 arasında bir fiyatı var akünün. Tabii güneş panellerim uymadı. Güneş paneli değiştirelim. Onu değiştirelim, bunu değiştirelim derken Rakam yukarı çıkıyor. tabii. Alican söyledikçe ben Eğilmeye başladı. o da aklınızda olsun sanal çapa almakla iş bitmiyor. Evet. Müşterilerin genelde en çok yanıldığı durumu hani çapa alınca atıyorum kendi tekne aküsünü kullanabileceğini zannediyor gibi çok mevzu var. Şarj için mesela işte motorla şarj etmeyi düşünenler var. Çok doğru bir seçenek değil. Araya birkaç parçayla uydurulabiliyor 12 voltlarda. Ama lityum akülerde BMS kartlarını yakmamak için düzgün bir sistem kurmak gerekiyor. Evet. Siz taşımayacağınız için otomatikman panel sistemiyle destekledik. Sizin panelinizin voltaj değeri 24 voltu şarj edecek bir voltaj olmadığı için otomatikman panel değişti abi. Evet panelde değişti. O yüzden dün bayağı bir krom işçiliği yaptık. Onlardan da küçük küçük kesitler, görüntüler sizler için paylaşacağız. Peki bunun kurulum ve kullanım kolaylığına biraz değinmek istiyorum Alican. Ben bunu aldım. Kendi tekneme. Oh aldım ne olacak ben bunu işte Ben bir bunu tane takarım. aküyle hemen Aynen. montajını yaparım. Benim gibi bir adam demez. Ben böyle hani her şeyi işin biraz ehline bırakan özellikle tekne elektriği konusunda çok elimi sürmeyen biriyim. Genelde Biraz herkes sağlamcıyım. çekiniyor abi. Biraz sağlamcıyım o konuda. Bu konuda ne dersin peki? Kurulum ve kullanım kolaylığıyla Abi alakalı. aslında şöyle baktığınızda mantık çerçevesinde kurulumu zor bir şey değil gibi duruyor. Değildi aslında ama şimdi her teknenin tarzı farklı olduğu için, bağlantı dinamikleri farklı olduğu için atıyorum siz montajladığınızda eğer titiz de bir insansanız teknenin atıyorum çok farklı yerlerini delip çok farklı yerlere matkap ucunu çıkartma şansınız var bir. İki, doğru kablo kesitiyle bağlamadığınızda mesafe uzadıkça kablo kesiti artıyor çünkü. Size ileride bir problem yaşatabilir ya da o anda bir problem yaşatabilir. Atıyorum 3-5 liradan kaçıp cihazın anakartını yakabilirsiniz. Bunlar tabii ihtimaller dahilinde. Aslında bir artı bir eksi var. Mantık hep öyle. Teknenin bütün tesisatında da bir artı bir eksi var ama işte bazen öyle olmuyor. Yani çok fazla kendi deneyip de yanlış amper sigorta bağlayıp veya yanlış kesit kablo bağlayıp cihazını yakan var. Sigortasız bağlayan var. Bunlar zor. Bir de tekneyi bilmek lazım. Şimdi ben imalattan geldiğim için tekne imalatından işte tekne nasıl basılır, nereleri boşluktur teknenin, işte bölmeler nerededir bunu biliyorum yani. Hiçbir kameralı teknede bir yeri delip kameranın tavanından matkap çıkartmam yani. Çıkartmadım da. Yani var arkadaşlarımız öyle yapan kulağımıza geliyor. Bu biraz öyle bir şey yapılabilir.
yapılamaz değil ama yani ben şimdi evimi boyayabilirim ama bir boyacı kadar boyayamam. Onun gibi aslında bakarsanız. Deneyenler var. Ama boya Deneyebilirler ama kadar bilgi alıp denesinler daha boya mantıklı kadar yani. risksiz bir durum değil bence ya. Değil Yani yani çünkü işin içinde burada kablolar, aküler, şimdi bir de bir denizde ark yaptı mı kullanacaksınız. tabii. Şimdi mesela bir ters bir şey ya da bir en ufak bir kablo teli açığı bıraktığınızda gözünüzden kaçtı. Örnek veriyorum veya doğru montaj yapmadınız. Yani direkt zaten bunu yakar. Öncelikle eğer ki sigorta kullanmadıysanız. Ark yaptı akünüzü de yakar. Yani burada fiyat olarak baktığınızda bir de yanmaz kablo kullanmadıysanız eğer alev almaya başlayacak kablo çünkü ısındıkça. Ee, yani sanal çapa, akü, tesisat sonra bunun için tekrardan bir adam çağırmak zorunda kalacaksınız. Aslında daha fazla para vereceksiniz. Yani bu riske girmeye değer bir ücretler bunların montajı bence değil. Anladım. Ben de bu arada kesinlikle katılıyorum Alican'a. Peki şimdi sanal çapamızı aldık, teknemize taktık. Sadece sakin havada mı çıkacağız? Yok, Yoksa istediğiniz havada her türlü hava çıkabilirsiniz. koşullarında, dalgalı sularda da Bu işte o da 50-60 aldığımız santim. tabii işte aldığımız çapanın motor gücü artı şaft boyuyla çok ilgili. Evet. Şimdi gıdı gıdına bir şaft boyunda sanal çapa aldıysanız eğer atıyorum size 3 bafor havada 3 havadan sonra biraz dalgalanma yapınca çapanın pervanesi dışarı çıkmaya başlayacak ve sizi tutmayacak. Otomatikman duramadığınız denizde de geri dönmek zorunda kalacaksınız. Burada aslında mevcuttan daha uzun şaft almaktan korkmasın sanal çapa kullanıcıları. Çünkü şuradan boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar girmesini isterseniz yani. 60 santim ve üzeri. Ya belki 60 santim yetmeyecek öyle bir havada çıkacaksınız ki otomatikman şaftınız yeteri kadar uzunsa indirebilirsiniz aşağı ama kısa kaldı mı dönmek zorunda kalırsınız. Anladım. Şimdi aslında bu bahsettiğin şaft mesafesi de dostlar burayı denizin su yüzeyi yani teknenizin su kesimi olarak hayal edin. Burayı da teknenizin küpeştesi ya da Bağlantı noktası, braketin aynen. olduğu yeri olarak hayal edin. Buradan buraya kadar su kesimine kadar geliyor. Bizim bahsettiğimiz buradan aşağıda kalan. Suya değdiği noktalar 50-60 altında santim. kalan. Çünkü neden? Dalgalı suda şimdi bu suyu dalgalandıralım hatta. Şimdi bu sizin pervaneniz dalgalı suda ne yapıyor? Teknenizin baş kısmı aşağıya ve yukarıya salınım Aynen yapıyor. öyle. Siz bunu kısa taktığınızda bakın su kesimin hatta şöyle göstereyim. Bu su kesimin üstüne çıkmaya başlayınca ne yapıyor? Konumumuzda tam kalmıyoruz. GPS ve Çünkü dalga kaldırdığında tekrar aşağı inerken pervane boşta kalıyor. aynen öyle. Yani anlatmaya çalıştığımızda görsel hali buydu. Denizde gene konuşuruz bunu. Peki enerji tüketimi, batarya ömrü bizim için çok önemli burada. Denizin üzerindeyiz. Ne kadar bir batarya ömrümüz olacak? Bu da abi aslında bakarsan kullanıma bağlı. Normal şartlarda 100 amper bir batarya. Bu da bu arada denizdeki havanın durumuna da çok bağlı. Yani Akıntı, tabii rüzgar, dalga, teknenizin yani ağırlığı. motorun şimdi her zaman full performans çalışan bir alet değil bu. Dalganın ve denizin durumuna göre pervane ara ara durur, ara ara çalışır. Evet. İşte atıyorum 5 amper 5 amper çalışır, 10 amper çalışır. Tam güçte örnek veriyorum zorlandı ve tutmak zorunda seni devamlı. Atıyorum 30 40 50 amperde çalışır. Evet. Şimdi öyle çalıştı mı akün çok daha hızlı bitiyor. Yani ortalama 3 saat 4 saatte akü bitirebilirsin. Evet. Ama temiz havalarda genelde 6-8 saat arası kapatmadan durabiliyorsun. Bu ama güneş panelimizin olmadığı Olmadığı senaryoda evet. senaryoda. Şimdi bir de bizim güneş panelimiz var. Ara ara sürekli destekliyor. Destekleyecek. Belli bir amper basacak. Normalde bazı markalarda yani kullanım kılavuzlarını okuduğunuzda cihazı kullanırken aynı anda şarj etmeyin diyorlar. Ama genelde kendi kartlarının içerisinde bir devre koruyucu vesaire olduğu için yani bugüne kadar belki 100'den fazla sanal çapa bağladım ben. En ufak bir bu konuyla alakalı problem yaşayan birini görmedim. Peki lityum aküler sürekli şarj edilmesi riskli değil mi? Edilebilir. Kapatabiliyoruz mu istediğimizde? Aslında Güneş şöyle, panelini. sizin MPPT'niz çok güzel, Victron marka. O zaten kendi içerisinde bir sınırlayıcısı var. Şimdi diğer MPPT'lerde büyük ihtimalle bu özellik yok. Bulk diye bir durum var yani akü boşken dolduruyorum enerjisi gönderiyor. Atıyorum size 20 amper 20 amper gönderiyor. Tamam. Rakamlara takılmayalım. Belli bir yerden sonra flow'da geçiyor. Yani amperi kendi içerisinde kısıtlıyor. Bu zaten MPPT dediğimiz şarj kontrol ünitesi. Evet. Yani güneş panelinden aldığı enerjiyi aküye gönderen cihaz. Kendi düşürüyor. Bizde de Bluetooth'ta telefondan da görebiliyoruz. Onu da Kontrol gösteririz edebiliyorsunuz. teknede. Artı ayar yapabiliyorsunuz. En son bir absorption diye bir durum var. Orada da iyice düşürüyor artık. Hani sonuna akünün atıyorum 80'e kadar full dolduruyor. 80 ile 90 arası yavaş yavaş dolduruyor. 90 ile 100 arası daha yavaş yavaş dolduruyor ve kesiyor.
Evet. Kesmediği durumda akü şişmesi olur zaten. Aynen öyle. Victron'da biz yaşamadık hiç bu. Biz de aynı markayı kullanıyoruz. Güzel bir marka sizinki de. O yüzden bir problem yaşamıyorsunuz. Yani dolduğunu anladığında zaten enerji göndermeyi kesiyor panel. MPPT'den dolayı kesiyor. Anladım. Yani güneş panelimiz varsa güneş panelimizden şarj ediyoruz akümüzü. Evet. Yoksa alıyoruz ya da almıyoruz. Teknemizi kıyıdaysa, ki ben hep Evet. alıyoruz diyorum. Alargacı olunca tekne kıyı mantığı bende yok. Teknemiz kıyıdaysa oradan enerjimizi hemen alıp şu akümüzü şarj ediyoruz. Ya da benim gibi botunuzu alıyorsunuz, getiriyorsunuz, evinizde şarj ediyorsunuz. Tekrar götürüyorsunuz. Birkaç şarj yöntemi daha var ama yani genelde bunlar kullanılıyor. Anladım. Peki bakım ve güncelleme gerekiyor mu bu cihazlarda? Şimdi güncelleme ile alakalı şöyle, eğer atıyorum BTM.co bir kumandaya bir güncelleme paylaştıysa evet gerekebilir ama genelde paylaşılmıyor. Çünkü Tamam. güncellenecek çok bir durum olmuyor baştan düzgün hazırlandığı için. Onun harici bakım durumu şöyle: devamlı sanal çapayla sırtı çekiyorsanız, yani tekneyi sanal çapayla kullanıyorsanız motor Tamam. saat yazmasın diye genelde yaparlar. Hmm. Fırçalı motorlarda, bu fırçasız diye hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam. Fırçalı motorlarda bakım istiyor belli bir rutinlerde, belli bir periyotlarda. Bunda da işte içerisindeki o-ringler değişiyor, kauçuklar değişiyor vesaire. Ömrünü uzatmış oluyorsunuz aslında bakarsanız ama Anladım. normal sabit çapa modunda kullanımında çok uzun süre bir bakıma ihtiyacınız yok. Arada bir tatlı suyla yıkayabilirsiniz. Evet, sudan çıkartınca tam onu diyecektim. Büyük ihtimal bir tatlı su en azından O üstündeki tuzu vesaireyi atar. Evet. Onun harici kapalı kutu cihazlar olduğu için herhangi bir bakıma ihtiyacı yok yani. Şimdi Alican Usta anlatıyor tabii. Ben hepsini merakla dinliyorum. Hakikaten nasıl bir performans sağlayacak. Bu arada heyecanlıyım da Alican. Gerçekten. Hani Göreceğiz nasıl abi. olacak? Tuşa basacağım falan böyle. Kalacak. Böyle orada kalacağız. İşin güzel yanı, Hakikaten heyecanlıyım. tam performansta güzel süratle götürüyor sizi. Allah Allah. Yani hani biz mesela kullandığımızda, ilk bağladığımda ben o kadar beklemiyordum. Yani 2 knot, 3 knot, 4 knot tekneye göre değişiyor, götürüyor. Vay. Tabii öyle bir riskli durumda da o amaçla kullanılabilir yani. Onu da göreceğiz. Özellikle söylemek istediğim bir şey var Mustafa'cığım. Çünkü yavaş yavaş heyecanla bunu tekneye götürelim. Başımıza Bence neler artık gelecek. geçelim abi. Çok sıcakta. Yani sıcağın kablo anında şimdi çekeceğiz. çalışacağız. Kablo çekeceğiz. Bazı yerlerden delikler açacağız uzanmadığımız yere. Bir tık işimiz var abi. Biraz işin o tarafında bayağı bir terleyeceğiz beraber. Onları da size göstereceğiz. Ve hatta vaktimiz kalırsa, ustamızın da vakti varsa bir denize çıkıp Çıkarız. bu arkadaş nasıl bir performans gösteriyormuş onu da beraber Kumanda bakarız. nasıl kullanılıyor hepsini gösteririm. Harika. Ustacığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kralsın gerçekten. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi seninle birlikte teknemize geçelim ve başımıza neler gelecek Birlikte hep görelim. beraber görelim. Şimdi tekneye geçiyoruz dostlar. Eğer ki bölüm yetişirse bu bölümle, yetişmezse bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Umarım sanal çapayla ilgili soruları cevaplayabilmişizdir. Her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim.